Herkese selamlar. Sıfırdan Alfa'ya serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde base'imizi geliştiriyor, ilk önemli üretim eşyalarını kuruyor ve Trike ile Pteranodon'un özelliklerine biraz daha yakından bakıyoruz. Yani bugün Ark'ta işler bir seviye daha ciddileşiyor. Hadi başlayalım. Bu gördüğünüz malzemeleri yaptım. Bunlar ne işe yarıyor? Kısaca hemen detaylara girmeden bu büyük depolama kutusu. Bu küçüğü de var bunun arkadaşlar. Büyük depolama kutusu daha fazla malzeme alıyor. 45 tane malzeme alıyor. Dikey bir şekilde buradan sola doğru gideceğim. Şu anda bize bunlar yeterli. 2 tane yeterli. Burada kaynaklarımız var. Kristal, bunu ben toplamadım. Bu droplardan geldi arkadaşlar. Bu dropları da kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü önemli malzemeler gelebiliyor. Bakın 42 tane kristal oradan geldi. Petrol, silika incileri gibi önemli malzemelerimizi oyunun başlarında denk getirdik, temin ettik arkadaşlar. Buraya kaynakları koyuyorum. Buraya da yapı malzemeleri, daha çok malzemeler. Bu da droptan gelen eğer arkadaşlar. Saklama dolabı yaptım. Buzdolabı görevini görüyor arkadaşlar. Yiyecekleri, gıdaları korumak için gıdaları, yiyecekleri daha fazla tutabiliyorsunuz burada arkadaşlar. Mesela bakın şu etten örnek verecek olursak 8 dakika gösteriyor burada çürüme zamanı. Buraya koyduğumuz zaman bakın 1 saat 25 dakikaya çıktı çürüme zamanı. Çok fazla meyve stoklamıyorum. Trike evcilleştirdikten sonra bu meyveleri stoklamaya gerek kalmayacak. Fazla fazla toplayacağız. Buraya bir masa kurdum arkadaşlar. Harç ve havaneli yaptım. Bize gerekli olan bazı malzemeler olacak. Bu buzdolabını kıvılcım tozuyla çalıştırıyoruz arkadaşlar. Kıvılcım tozu koymazsak çalışmaz. Bu kıvılcım tozunu yapmamız için de çakmak taşı ve taş gerekiyor gördüğünüz gibi. Bunlardan yapıp saklama dolabına koyuyoruz. Bakın burada 96 tane var. Bu dolabı çalıştırıyor arkadaşlar. Bu harç ve havaneli, çimento harcı, barut gibi bunlar daha ileride lazım olacak. Lazım olacak olan malzemeler burada narkotik mesela arkadaşlar, bakın bundan yapacağız. Çünkü bu da önemli. Bayıltıcı ok yapmamız için bundan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de çok sayıda çürümüş et ve narko meyvesi toplamamız gerekiyor. Narko meyvesini Trike ile toplayacağız zaten arkadaşlar. Fazla fazla kasacağız. Çürük et kasmak için de şunu gösterelim arkadaşlar. Bakın çürük et kasmak için bu etleri tek tek ayırmamız gerekiyor envanterimizde. PlayStation'da oynuyorum ben. PlayStation'da oynarken bunlara kareyle bastığımız zaman bunları tek tek ayırıyor arkadaşlar bakın. 16 tane çürük et olursa çürüme zamanı 8 dakika sonra bundan bir tanesini çürümüş olarak alacak. Ama biz bunları tek tek ayırdığımız zaman tek tek ayırdığımız etlerin hepsi 8 dakika sonra çürümüş olacak. Dolayısıyla bunları tek tek ayırıyoruz. Bakın bu şekilde. Bu şekilde çok fazla çürük et kasabiliriz arkadaşlar. Mesela bakın şunlar birazdan çürüyecekler. 2 dakikası var arkadaşlar. Bu 40 tane çürük et mesela bunlardan kasalım hızlı bir şekilde. Bakın tek tek ayırıyoruz hepsini. Şimdi bunlar birazdan çürüyecekler. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 40 tane çürük et bir seferde elde etmiş olduk. Bunları dolaba koyuyorum. Daha sonra bunları kullanacağız. Dolaba koyuyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi burada bayıltıcı ok yapmak için arkadaşlar bu gerekiyor. Burada bakın çürük etler var. Bunları da alalım. 75 tane. Çok sayıda çürük etimiz var arkadaşlar. Bakın burada. Evet, bu çürük etleri narkotik yapımı için kullanıyoruz. Bunu da bayıltıcı ok yapmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Bayıltıcı ok engramını açtık. Oyunun başlarında hayvanları evcilleştirirken bayıltıcı ok lazım oluyor. İşimizi daha kolaylaştırıyor arkadaşlar. Evet, uyarıcı lazım olabiliyor. Uyuşukluğumuz arttıysa, bazı hayvanlar tarafından saldırıya uğradıysak, uyuşukluğumuz arttıysa bunun için de sitin meyvesi gerekiyor. Bunları yine trike ile kasacağız arkadaşlar. Böcek savar gerekiyor. Daha ileride mağaralara girerken daha çok lazım oluyor. Bu panzehirle bu ikisi arkadaşlar. Böcek savar daha çok lazım oluyor arı evcilleştirmek için. İleride bunları da göstereceğiz. Panzehirde yılanlar, yarasalar tarafından saldırıya uğradığınız, bu da hastalıkları tedavi ediyor arkadaşlar. Evet, bunları yapmak için harç ve havaneli gerekiyor oyunun ilk seviyelerinde. Bunu masanın üstüne koydum arkadaşlar. Bu şekilde tahta masa yapıp üzerine koydum. Güzel dursun diye. Bunları yaptık ve bu tarafa döndüğümüzde arkadaşlar burada rafineri ocağı ve demirci yaptım. Rafineri ocağında metal, külçe yapmamız için metalleri buraya koyuyoruz. Odun, saman veya kıvılcım tozuyla buraya koyup
Buraya metal koyduğumuz zaman bu şekilde metal külçeye dönüşüyor bunlar. Buraya demirci yaptım. Şu anda engramlar açılmadığı için sadece arbalet var arkadaşlar, bakın. Hani yay yerine arbalet kullanabiliyoruz. Bunu yan yana koydum çünkü metal isteyen malzemeler yapıyoruz burada. Buradan hemen metaller çok ağır olduğu için arkadaşlar, ağırlık yaptığı için çok sayıda metal aldığımız zaman taşımayalım diye hemen buradan hızlı bir şekilde alıp buradan demirciye koyup buradan malzemelerimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi ikinci etapta bu şekilde base'imizi geliştirmiş olduk. Daha devam edeceğiz tabii arkadaşlar. Bu ikinci etap dediğimiz gibi daha geliştireceğiz. Base'imizi hem genişleteceğiz hem de geliştireceğiz arkadaşlar. İki tane dodo evcilleştirdim burada. Bunlar erkek ve dişi olmak üzere. Bunların yavruları doğduğunda bunların hem yumurtalarını kullanabiliyorsunuz arkadaşlar, hem de deri kasmak için yumurtalarını yiyebiliyorsunuz. Evet, bu tarafta dediğimiz gibi arkadaşlar bunları evcilleştirmeyi göstermiştim. Trike evcilleştirdik. Pteranodon evcilleştirdik. Pteranodon hava keşiflerinde kullanacağız. Daha çok taşımacılık değil. Taşımacılık için Argentavis daha önemli oluyor. Ama ufak tefek küçük eşyaları da taşıyabiliriz bununla. Dövüşe, savaşa girmeyeceğimiz için fiziksel hasar vermiyoruz buna. Ağırlık ve dayanıklılık ağırlıklı veriyorum ben buna. Çünkü bakın, bununla keşif yaptığımız zaman dayanıklılık gerekiyor ki buna daha uzun süre uçabilsin. Ağırlık, biraz ağırlık da olursa iyi olur. Droplardan alacağımız malzemeleri taşıyabiliriz. Veyahut da deri gibi bir takım malzemeleri taşıyabiliriz. Bakın bu şekilde keşif yapacağız arkadaşlar. Hızlı uçuyor. Bakın şu an yavaş uçmada bu. Hızlı bir şekilde uçabiliyor. Yani yüksekten uçup dinlenmek için güvenli yerlere inebiliriz bu şekilde. Evet, kuş bakışı görebiliyoruz bakın etrafı buradan. Hızlı olması açısından da iyi arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bakın, bu ne ya, burada bir şey var. Bu nereden çıkmış buraya? Arkadaşlar, erkek dodo var, bakın burada dodo var bir tane. Dodo'nun burada ne işi var arkadaşlar? Dodo buraya nasıl çıkmış? Şuraya da bir tane trike çıkmış arkadaşlar, bakın. Böyle ilginç şeyler görebiliyoruz tabii. Evet, bununla hızlı bir şekilde hedefimize gidebiliriz arkadaşlar. Keşif yapabiliriz havadan. Güvenli bir şekilde, yorulduğumuzda güvenli bir şekilde inerek havadan keşifler yapabiliriz bu şekilde. Hızlı bir şekilde. Bakın mesela şu karşıya gidelim. Orman şu karşı bölgesine gidelim mesela arkadaşlar. Buraya indik mesela. Evet, tam da tehlikeli yere indik arkadaşlar. Bakın, bu dayanıklılık azaldığı zaman böyle tehlikeli yerlere inerseniz sıkıntı çekebilirsiniz. Daha güvenli yerlere inersek daha iyi olur arkadaşlar. Daha güvenli yerlere inmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, bunun bir de şu özelliği var. PlayStation 5'te yine R3'e bastığımız zaman bakın bu şekilde hızlı ilerliyor ama dayanıklılık tüketiyor. Çok hızlı bir şekilde dayanıklılık tüketiyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Herhangi bir hayvanın üzerine doğru yaptığınız zaman ona vuruş sağlar arkadaşlar. Bu şekilde hızlı vuruş sağlar. Mesela şöyle gidelim. Mesela şuradaki şeye gidelim arkadaşlar, bakın. Parasura vuruyor mesela. Bakın bu şekilde güçlü vuruş sağladı. Evet, böyle güzel bir özelliği var. Hızlı keşif yapabilirsiniz oyunun başlarında. Pteranodon bu açıdan önemli arkadaşlar. Bunu evcilleştirmemiz önemli. Evet, biz 2 tane evcilleştirmiştik. Burada trike evcilleştirdik yine. Bu trikede de arkadaşlar bunun sağlığı iyi. Sağlığını 1'in üzerinde tutmaya çalışıyorum ben genelde. Çok fazla keşif yapmıyorsam. Keşif yapma durumuna göre bunu yükseltebiliyoruz. Ama şimdi bunu biz daha çok kaynak toplamak için kullanacağımız için arkadaşlar, fiziksel hasar verirsek ne kadar çok yüksek olursa bu fiziksel hasar yükseldikçe topladığı kaynak da çoğalıyor arkadaşlar. Bu trikenin güçlü vuruşu var yine. Evet, denemek için gösterdik arkadaşlar. Bakın, hızlı bir şekilde vurdu. Evet, trike de oyunun ilk başlarında bu açıdan önemli.
Bu dinolar oyunun başlarında önemli olan dinolar, bize kaynak kasma açısından ve keşif açısından önemli olan dinolar. Taşımacılık yapabilirsiniz bunlarla. Kaynak toplamak için, kaynakları taşımak için de bu trikeyi ve parasuru kullanabilirsiniz arkadaşlar. Trike kaynak toplama açısından çok iyi ama taşıma açısından biraz yavaş olabilir arkadaşlar. Çünkü bakın parasura göre biraz daha yavaş, biraz daha ağır koşuyor arkadaşlar. Lif toplamıyor arkadaşlar. Bakın bunları vurduk mesela, lif almadı bunlardan. Ben genelde bu meyveleri alıyorum. Geri kalanları atıyorum arkadaşlar. Lazım. Şu anda lazım değil bunlar. Ağırlık yapmasın diye. Fazlalıkları atabilirsiniz. Evet bakın çok sayıda saman kasmış olduk. Trike ile toplamış olduğumuz, kısa sürede toplamış olduğumuz malzemeler bunlar, bakın saman ve meyveler. Bir de odun var burada 90 tane. Odun dediğimiz gibi biraz daha az topluyor ama saman ve meyveleri çok sayıda toplayabiliyoruz. Bu açıdan oyunun ilk seviyelerinde önemlidir. Oyunun başlarında işimizi bayağı kolaylaştırıyor. Pteranodonlar da havadan keşif yapmak için oyunun başlarında işimizi kolaylaştıran dinolardandır. Evet arkadaşlar, bu bölümde base'imizi geliştirip üretim düzenimizi kurduk ve ekibimizin temel dinolarını daha iyi tanıdık. Artık Ark'ta işler yavaş yavaş oturmaya başlıyor ama asıl macera daha yeni başlıyor. Sıfırdan Alfa'ya serisinin yeni bölümünde görüşmek üzere, hoşça kalın.